İkinci bölümden herkese merhaba. Bu birinci çalıştığım benim palyaçomda, ikinciyi biliyorsunuz sarı saçlı yaptık. Şimdi onu bitireceğiz. Ayaklarını yapacağız. Naka pırlanta varsa elinizde kırmızı, burnu da onunla yaptım. Çok iyi olur. Ayakkabılar da güzel duruyor. Çıkan bir ayakkabı değil ama tok duruyor. Ama yoksa normal kırmızı bir ipte olur. Şimdi bacak çalışmasıyla başlayalım. Ayaklardan yukarı doğru bacak ve ayaklarını hep birlikte örelim. Bir işaret ipi temin ediyorum. Şimdi kırmızı ipimi aldım. İstediğiniz başka renk bir ip de olur. Kırmızı diyorum ama kırmızı güzel duruyor. 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zinciri geri dönüp içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın bir tane sık iğnem kaldı. Bu bir tane sık iğnenin içerisine de 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğa 3 tane sık iğne. Aynı yere batıyorum. Dönüşü yapmak için karşıya geçeceğiz. Son sık iğnemi aynı boşluğa 3 tane sık iğne yaptım. Döndüm. Şimdi bakın hemen karşıdan belli zaten. Burası son battığım yer. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Bu 1. 7 tane sık iğne yapıyorum bununla birlikte. Bu 1 de. 2. 3. 4. 5, 6 ve 7 tane sık iğne yaptım. Şu son boşluğa çift batıyorum. Aynı boşluğa 2 tane sık iğne yaptım. Kapama yapmıyoruz. Direkt işaret ipimizi koyuyoruz. Sıradaki sık iğnem burası, bakın şu. Buraya araya işaret ipini koyalım. Burada toplamda 20 tane sık iğnemiz oldu. İkinci sıramıza geçiyoruz ayakkabılarında. Bir çift yapıyorum arkadaşlar. Çiftle başladım. Bakın aynı boşluğa 2 tane battım. İkinci sıramda. 7 tane sık iğne sayın. 7 tane sık iğne yapın. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi yanındaki sık iğneyi çift. 7 sık iğneden sonra bir çift. Onun yanındakine de çift. Ve bir yanındakine de çift. Yani 3 tane 7 sık iğneden sonra 3 sık iğneye çift battım. 7 sık iğne yaptım. Bir çift, bir çift, bir çift. 3 tane yan yana çift battım. Şimdi yine 7 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne. Bu iki kalan sık iğneye çift batıyorum. 7 sık iğneden sonra çift battım. Bir yanındakine de çift battım. Yani arka arkaya 2 kere çift yaptım. 7 sık iğneden sonra yanındakine çift, bir yanındakine de çift battım. Burada da toplamda 26 adet sık iğne sayımız oldu. İşaret ipimizi çıkart, yine koyuyoruz araya. Bir sık iğne ile başlıyorum. Yanındakine bir çift batıyorum. Bir sık iğne, bir çift yaptım. Şimdi 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 sık iğne yaptım. Şimdi yanına bir sık iğne daha yapın. 8 sık iğne olmuş oldu. Yani 8 sık iğne sayın burayı. Şimdi bir çift,
8 sık iğneden sonra bir çift, bir sık iğne, yine bir çift, bir sık iğne, bir çift. 8 sık iğneden sonra bir çift yaptım. Bir sık iğne, bir çift, bir sık iğne, bir çiftle bitirdim. 7 tane sık iğne yapıyorum yine. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Bir tane daha yapın, 8 olsun. Şimdi burayı niye böyle söyledim? Bir sık iğne, bir çift 2 kere tekrarla diye not düşmüşüm. O yüzden 8 sık iğne yapın yine. Bir çift yapın yanına. 8 tane sık iğneden sonra bir çift, bir tane sık iğne, yine bir çift. Şöyle bir gözden geçirelim 3. sıramızı. Hani yaparken anlamadıysanız. Bir sık iğne, bir çift yaptım. 8 tane sık iğne ördüm. Bir çift yaptım. Bir sık iğne, bir çift, bir sık iğne, bir çift yaptım. Yine 8 sık iğne, bir çift. Daha sonra yanına bir sık iğne, bir çift yaptım. Ve böylece 32 tane sık iğne sayım olmuş oldu. Şimdi burası ayak tabanımız bitti. Normalde biz şu şekilde batıyoruz arkadaşlar sık iğnelere. Bunda arka kanadını alıyorum. Bakın sadece arka loblarını alıyorum. Ve kaç demiştik? 32 tane sık iğneyi yapıyorum. Arka loblardan 32 adet sık iğnemi örüyorum. Eğer burada sayılarınızda 31, 30 böyle bir hani yeni başlayan arkadaşlar için sıkıntı çıkmamalı ama çıktı diyelim. Aralarda bir arttırmayla 32 sayısına ya da eksiltmeyle sayınıza göre düzenleyebilirsiniz. 32 tane sık iğnenizin olması çok önemli bu sırada. Arka loblardan şöyle çizgi kalacak bakın üste geçiş için. Arka loblardan 32 adet sık iğnemizi yapalım. Evet, arka loblardan 32 adet sık iğnemizi yaptık. Burası 4. sıramıza denk geliyordu. Hemen çıkarttım. Şimdi normal alıyorum sık iğnelerimi. Normal batıyorum bakın. Bu sırada artık normal batıyorum. Burası çıkış yukarı çıkış içinde. Şimdi burası 5. sıram. 2 sıra arkadaşlar. 2 sıra düz öreceksiniz 32 adet sık iğneyi. Burasını 5. sıram olarak saydım. 5 ve 6'yı 32 tane sık iğne yapıyorum. Bir sırasını ördüm. Örüyorum şimdi. Bir sıra daha öreceğim. 32 adet sık iğnemizi 2 sıra örelim. Burası 5'te. 6. sıramızda öreceğiz. 7. sıramızda eksiltmelere geçeceğiz. 5 ve 6. sırayı 2 sıra düz bir şekilde 32 sık iğneyi koruyarak ördük. Şimdi 7. sıramızda 10 tane sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sık iğneden sonra şu ön loblardan eksiltmeler yapacağım. Bakın birini aldım, birini daha aldım. Bir eksiltme yaptım. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Toplamda 6 olacak. Beşinci eksiltmemi yaptım. Şöyle elinizle bu eksiltmeleri biraz çektirin. Ve 6. eksiltmemi de yaptım. Dışarıda da ses var. Kusura bakmayın bu arada. Birazdan inşallah gidecek o ses. Şimdi 10 tane sık iğne 6 eksiltmeden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane sık iğne ile bitirdim. Ne yaptım? 10 sık iğne 6 eksilt 10 sık iğne ile bitirdim. 26 adet sık iğne sayım oldu 7. sıramın sonunda.
Şimdi 8. sıramıza geçiyoruz. 7 sık iğne ile başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bu arada içerisini doldurmayın sakın. Onu söyleyeceğim. 7 tane sık iğne yaptık. Yine 6 eksiltme yapıyorum. Bakın. Bildiğiniz başka yöntem varsa yapabilirsiniz. Ben ön loblardan eksiltiyorum. İkinci eksiltmem. Üçüncü eksiltmem. Dördüncü eksiltmem. Beşinci eksiltmem. Ve 6. eksiltme. 6 kere yine eksiltme yaptık. Kalan 7 sık iğnemizi de 7 tane sık iğnemiz kaldı. Onu da örüyoruz. 8. sıramızda 20 tane sık iğnemiz olmuş olacak. 9. sıramızdayız. İşaret ipimizi çıkarttık. 7 tane sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 3 tane eksiltme yapıyorum. Birinci eksiltmem. İkinci eksiltmem. Ve son eksiltmem. Üçüncü eksiltmem. 3 kere eksiltme yapıp kalan 7 sık iğneyi de örüyoruz. Burada 7 sık iğne kaldı. Bunu da örüyoruz. Bu sırada da 9. sıramız bitince de 17 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Evet, şimdi 10. sıramıza geçeceğiz. Burada bir ayrıntı var. Buna dikkat edeceğiz. İşaret ipimizi yine koyalım araya. Şimdi ön lob, arka lob diyorum ya ben. Şu sık iğnelere batıyoruz mesela, bakın şöyle düz bir şekilde. Burası bana doğru bakan ön kanadı, arkası arka kanadı. Biz bu ön kanatları alacağız şimdi, bakın ön yerlerden 17 tane yine sık iğne, hiçbir eksiltme arttırma olmadan öreceğiz. Ama şu ön kanatları alıyorum. Biraz da çok sıkı örmeyin burayı. Çünkü bundan sonraki işlemde zorlanmamak için. Bakın çizgiler şurada kaldı. Burada kaldı. Şöyle olacak bu kısım. Buraya çünkü bir işlem yapacağız. Şimdi ön loblardan 17 tane sık iğnemizi örelim. Daha sonraki işlemi birlikte geçelim. Evet, ördük. Şimdi bakın ipinizi şöyle uzun bırakın. Biraz. Buradan keselim. İşaret ipimizi de çıkaralım. Şimdi burada arkadaşlar bakın biraz zorlanabilirsiniz ama böyle güzel oluyor. Eğer ki ben böyle zorlanırım derseniz direkt renkle de hani bu ön lobtan almayıp geçiş yapabilirsiniz. Kıvırdığınızda bakın şu kısımlar var. Ön lobtan aldığımız için arka kanatlar burada kaldı. Bunları kullanacağız ama arka ortadan başlayacağız. Bu ipimizi de şöyle biraz çekin. Yandaki sık iğneyi içten bir batalım. Şöyle tığımızı çekelim. Bu ipimiz şöyle içeride. Önce bir düğüm de atsak bunu aslında. Şöyle buradan düğüm atmayın ama neden? Çünkü benim şimdi öreceğim kısım burada kalacak. Hiç kafanız karışmasın arkadaşlar. Şu ipi bir bırakın. Bu ipi bir böyle dursun. Onu sonra düzenleyelim yeni başlayan arkadaşlar için. Şimdi mavi ipimizle başlayacağız. Göstereyim. Bakın şu görüntüyü vermek için yapıyoruz. Bacağın birini ördüm. Sanki ayak içeride kalmış görüntüsü veriyor bunu yaptığınız zaman. Şimdi mavi ya da ne renk istiyorsanız, bakın ben kahve ve mavi tonu kullandım. Hangi renk istiyorsanız ipinizi alın. Önce şöyle tığa bir monte edin. Arka ortadan bakın şu şekilde tutuyorum. Bacak burada. Arka ortadan şöyle bir sabitliyorum. Bu demin gösterdiğim yerlere, şu arka lob kalan yerlere, buralara bir sabitleyelim ipimizi. Bir tane sık iğne yapalım. Bu 17 tane sık iğneyi bu sefer bu gösterdiğim şu kısımlardan çıkartıyoruz. 17 tane olacak arkadaşlar. Dikkat edin.
Bakın tam o kısımdan başlıyorum. 2. Bunlara batıyorum. 3. 4. 17 tane olmasına özen gösterin. 5. Şu ön biraz zorluyor. Şu kısım. 6 yaptık. Onda da şöyle çektirin. Şöyle açtırın. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3. 14. 15. Eğer hani sayınız tam denk gelmez, mesela diyelim 16 çıktı, o zaman bir tane ve en son 17'ye de battım. Şimdi şu ipimi şöyle içeri doğru alıp bakın başlangıç mavi noktamda birleştiriyorum. Birleştirdim. Şimdi burada bir ayrıntı var, dikkat buraya. Birleştirdikten sonra bir zincir çekip aynı yerin dibine batın. Renk geçişi yapacağımız için bu şeyi uyguluyoruz. Bakın. Aynı yere bir daha batıp 17 tane sık iğne ile devam ediyorum. Şimdi renk geçişi yapacağız. 17 tane bir sık iğneyi yapalım. Başa kadar şurayı yine göstereceğim renk geçişini. 17 sık iğneyi yaptım. Şimdi bir şey göstereceğim ama önce şu kırmızı ipimizi temizleyelim. Bu kırmızı ipimizi şöyle çekin ve mavinin alt kısmından, şu bir altından hemen başladığımız yerden, yani o kırmızının sırasından çıktım. İpimi içeri doğru şöyle çektim. Şöyle sıkıca şöyle katını ayırıp buraya iyice düğümlüyorum ki orası da temiz bir görüntü olsun. Böyle birkaç tur sıkı sıkı dibine doğru düğümledim. Şimdi içerisini dolduralım ve renk geçişini göstereceğim ama içerisini bir dolduralım. Zorlanmamak adına. Neden doldurmayın dedim ilk başta. Bu mavi geçişini yapmak için o iç loblara rahat batamazsınız. Hemen şöyle ucuna doğru tepeleme dolduruyorum. Şöyle ayakkabının ön kısmına doğru ittirerek makas yardımıyla sıkıca doldurun. Hiç boşluk kalmasın. Özellikle şu uca doğru dolduralım. Bakın iyice uca doğru, şöyle arkaya doğru tüm kısmını dolduralım. Bakın iyice doldurdum. Ayağımız da şekillendi. Şimdi renk geçişi yapacağız. Onun için 17 tane sık iğne demiştim ya. 17.'ye batın. Bakın şimdi onu söktüm. 17. sık iğneme battıktan sonra kapatmıyorum sıramı. Hemen diğer renk geçişi yapacağım. 2 renk kullanıyoruz ya. Göstermiştim ayağı. O ipi alıp içinden geçirdim ilmeklerin. Bakın kapatmadan. Şu mavi ile kahverengiyi çekiştiriyorum. Biraz hani sıkılaştırıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye battım. Bu iplerimi de içeri alarak kaydırma yaptım. Bir tane zincir çektim. Aynı boşluğa batıyorum arkadaşlar. Bakın yine aynı boşluğa batıp bunu bir sık iğne sayıyorum. 1. Daha sonra 17 sık iğnemi örüyorum. 2. Eksik çıkarsa aralarda arttırmayla tamamlayabilirsiniz. Az bir sayınız, mesela bir sayınız varsa tamamlayabilirsiniz. O küçük ipleri de içeride yürütüyorum. 17 tane sık iğneyi bu şekilde yapalım. Şu başını tekrar göstereceğim. 17. sık iğneme yine geldim. Şuraya çift batmışım. 16. 17'ye geldim.
Bakın kaydırma yaptığımız yer belli zaten. Buraya sakın batmayın. Şöyle göstereyim. Burası kaydırma yaptığımız yer. 17. sık iğne burada. İplerimi hiç kesmiyorum. Direkt maviyi aldım içeriden. Geçirdim ilmeklerin içerisinden kapamadan. Yine bakın sıradaki ilk baş yaptığım yere battım. Kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa bir tane daha batıp bir sık iğneyi sayıyorum. Şurası oldu demin batma dediğim yer. Yine 17 tane sık iğnemi örüyorum. Bakın böyle yaptığınız zaman renk geçişiniz düzgün oluyor. 17 tane sık iğne, yine en sonunu da bir daha göstereyim arkadaşlar. Yani bu renk geçişi yapmadığım zaman da aynı şeyi yapıyorum. Şimdi başa gelelim, yine göstereceğim. 17. sıramdayım. Ördüm. Sakın şu kaydırmaya batmayın. Bu şekil olmaz. 17 tane olduğundan emin olun. Eğer sayınız 16 çıktıysa arada bir tane çoğaltın. Hata varsa bir daha olmaz zaten diğer sıralarda. Bakın 17. sık iğnemi yapıp yine tepe kısmına battım. Renk geçişi yapmadığım zaman da aynı işlemi yapacağım. Sadece ipi koymuyorum. Kapatıyorum burada. Bir tane zincir çekip yine dibine battım. 17 tane sık iğne daha örüp bu sefer kahverengiye geçeceğim. 2 sıra örüyorum. Gene bir sıra daha yapalım, iyice otursun. Yani renk geçişi yapmadığınız zaman da yapmanız gereken şu arkadaşlar. Bir daha göstereyim. Bakın renk geçişi yaptığımda 17. sık iğneyi şu şekilde kapatmayıp rengi geçiriyorum ya aradan. Bunda değil. Bunda kapattım. Şu işlemin aynısını yapıyorum sadece. Baştakine batıp kaydırmayla bir zincir ve aynı boşluğa bir tane daha, bunu birinci sık iğne sayıyorum. 17 tane gidelim, renk geçişini bir daha göstereyim. 17. sıraya geldim. Burada kapatmıyorduk. Şu ara kaydırma oluyordu. Oraya batmıyorduk. Zaten 17 sık iğne saydığınızda denk gelecek. Ne yapıyorduk? Kahverengi ipimizi aldık. Bu ilmeğin arasından geçirdik. Mavi ipimi şöyle sıkılaştırıyorum. Hemen başlangıç noktasına geldim. Kaydırma yaptım. Bir tane zincir çektim. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar. Ben Instagram'a ayrıntılı atacağım. Instagram hesabım Tezcan_Nagihan. O şekilde ayrıntılı bir şekilde de atacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi bu şekilde nereye kadar gideceğiz? 2 sıra kahve, 2 sıra mavi yaptım ben. Bakın hepsini renk renk sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 toplamda 28. sıramızda bitireceğiz. Ama şöyle de sayabilirsiniz. Mavi ile başlamıştık. Kahveleri baz alırsanız ikinci renginizi 1, 2, 3, 4 sıra kahve, 1, 2, 3, 4 sırada 5 sırada diğer renkle bitirmiş olacağım. Şöyle hesaplayalım. Biz ayağa ilk başladığımız yer 11. sıramızdı. Yani renkli 11'di. Mavimizin ilk sırası. İkinci 12, 13, 14, 15, 16 bu şekilde 28. sıramıza kadar yapacağız. Şu işlemi ben göstereceğim. Burası da 2 sıra düşünün. 28. sıramıza kadar düz bir şekilde 2 mavi 2 kahve yaptım ben. Siz de ne renk istiyorsanız yapın. Bu şekilde devam edelim. Ayrıntılı bir şekilde Instagram hesabıma atıyorum yine renk geçişine. Oraya da bakabilirsiniz. Açıklamalar kısmında linkim var. Instagram linkim. Takip ederseniz orayı da sevinirim. Maalesef o birinin eline geçti. Şu an baştan tekrardan Instagram hesabını yeniledik. İnşallah destek olursunuz. Oraya da atacağım. Dediğim sıraya kadar ördük arkadaşlar bacağı. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane mavim. 1, 2, 3, 4 tane de aradaki kahverengi sıram oldu. Şimdi burada ipinizi kesin. Daha düzgün olması adına ben birleştirmeyi bu şekilde yapıyorum. Yandaki sık iğneyi, tığınızı içten dışarı doğru çıkartıp ipi çekin. Burada çok güzel bir düğüm atın dibe doğru. Açılma olmasın ilmeklerinizde. Şimdi bacağı bitirdik. Bakın 2 tane bacak. Şu şekilde kapatacağız bunu. Bacağı düz bir şekilde tutuyorum ve 2'ye katlıyorum. Orantılı olduğundan eminim bakın. Öne tuttuğumda bacağın ön kısmı burası. Şöyle 2'ye doğru katlıyorum. Hemen mavi ipimi ya da ne renkse sizin ipiniz tığıma sabitledim. Şöyle bir bakayım gene. 9 tane ilmek çıkaracağız. Bakın
Hemen şu ilk sıradaki 2 tane sık iğneyi bir önden bir arkadan önce şöyle bir sabitliyorum. Bu bir. Şu ipi de içeride biraz yürüteceğim. Yanındaki sık iğne, bakın karşıdaki sık iğnenin sıradaki sık iğnesine batıyorum. Bu ipi de içeride biraz yürüteceğim. İkinci birleştirmem. Kapatıyorum burayı. Bu ve sıradaki arkadaki 3 9 tane böyle kapama işlemi yapacağız. 9 tane sık iğnemiz olacak burada. 4 karşılıklı birleştiriyorum arkadaşlar. 5 zaten denk gelecek sayılarımız eşit olduğu için 6 7 bakın 8'i birleştirdim. En son burada bir sık iğnem kaldı. Onu da şöyle bakın uçtan 2 taneyle birleştirip 9 tane buradan ilmek çıkartmadım da hani kapattığımda burada 9 tane sık iğnem oldu. Doldurduğunuz zaman da doldurma yeriniz burada kalsın. Buraya kadar doldurmayın. Şurada bitirin doldurma işlemini. Bakın burası boş. Oturması için rahat. Burada şimdi ipimizi artık kesebiliriz. Bunu zaten içeride yürütmüştük. Bunu dibinden kesiyorum. 2 tane bu şekilde arkadaşlar bacak ördüm. Bunu da şöyle içeride gizliyorum ben. İpimi de şöyle içeride gizliyorum. Çıkartamadım. Bir daha bazen böyle olabiliyor. Niye çıkmadı onu da anlamıyorum. İğneyle de yapabilirsiniz bunu. Şöyle şuradan alalım. Şimdi oldu. İçeri doğru şöyle gizledim. Ve bunu yaptıktan sonra ipimi artık kesebilirim. Sıra geldi gövde yapımına. 2 bacakları birleştirerek gövdeye geçeceğiz. Mavi ipimize başlıyorum. Ne renkse sizin de ipiniz. Ben maviyle, yani burada ne kullandıysanız o ipinizle tığa monte edip başlayalım. Aldım ipimi, monte ettim. Burada da bir püf noktamız var. Normalde bacaklarımız bu şekilde birleşecek. Arkaya doğru çevireceğim. Bakın arkadan başlayacağım ki bu gizleme yerimiz de arkada kalsın. Tuttuğumda bu taraftan alacağım. Bakın buradan değil de buradan. Yani 2 bacağı birleştireceğimizi düşündüğünüzde bu uçtan başlamanız gerekiyor tabii ki. 2 bacağı birleştirdiğinizde. Arkaya çevirdiğinizde sağ bacaktan başlıyorum. Şimdi buradan aldım. Şu şekilde birleştireceğiz. Bakın topukları burada. Bunun bu ucundan başlıyorum. Tığımı hemen şöyle. Bu ipi içeride sonra gizleyeceğiz. Bakın buradan geçirdim. İlk yapmış olduğum yerden. 5 zincir çekin. 1, 2, 3, 4, 5. Aldım bu bacağın da arkasını. Bakın ilk yaptığım yer burası değil. Bakın en son. Zaten saydığınızda 9. sık iğneye denk gelecek. Oraya önemli. Şu uçtan başlayın. Hemen oraya da şöyle kaydırmayla bir sabitledim. Bakın böyle uçlardan birleştirdim. Şimdi bunların hemen şu kanatlarını alıyorum. Bakın şöyle arkada da böyle bir kanat daha kalması lazım. Buradan 9 sık iğne. 2 pardon 1 oldu. Bu 2 3 4 şöyle yanlış bir şey yaptım, bir dakika. 5 zincir çektim. 1 2 3 4 5. oldu. Bu bağlantı yerini de sayın. 5 6 7 bakın 8 ve en uca batmayı sakın unutmayın. Düzgün olması için şu en uçtaki sık iğneyi de batın. 9. Döndürüyorum bacağı arkadaşlar. Döndürdüm. Bakın şimdi burada bizim aynı şu perukta yaptığımız gibi bir sıramız kaldı. Şurası.
Hemen onun ilkine bakın, ilk gördüğümü şöyle ipinizi biraz gevşeltin. İlk gördüğüm yerinden de 9 ilmek çıkartıyorum. İnşallah anlaşılmıştır. Şimdi yaptıkça bacağı ötekini de yapacağız, anlayacaksınız. 1, yani ön kanatta kalan yerleri kullanıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sayılarınız çok önemli, ve 9. Kesinlikle arkadan ve önden 9 tane ilmeğiniz olduğuna sık iğneniz emin olun. Bakın böyle arada bir boşluk oluştu. Burayı dönerek gideceğiz bundan sonra. Biraz karışık gözükebilir ama elinize aldığınızda anlayacaksınız arkadaşlar. Yine zorlandığınız bir yer olursa bana yazın. Bu zincirimi de düzelttim. 5 tane zincir çekmiştik. 5 zincirin üstüne sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi yine bakın, bu bacağın önüne geldim. Ne yapıyorduk? Burada şu ön lob. Şimdi bunda çizgimiz oluştu ama biz buraya geldik. Burada ne yapacağız? Ön kanatları kullanacağız. Bakın hemen ön lobları aldım. Normalde şöyle batıyoruz ya. Sadece ön kanadını alın arkadaşlar. Ama şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karıştırmamanız adına bakın, şurada benim 9. sık iğnem burada en uçta başlıyor. Oradan birinci sık iğnemi çıkarttım. 5 tane buraya doldurdum. Şimdi buradan 9 ilmek çıkaracağım. 1. Ön kanatları alarak arkadaşlar 9 tane buraya kadar çıkartıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. En sonu unutmayın. 8'den sonra bakın şu uca kesinlikle batmayı unutmayın. Ve 9. 9 ilmek çıkarttım. Hemen döndüm. Bakın şimdi bu sefer bu arkada kaldı şu kısım. Hemen bakın en baştakini atlamayın yine. Bakın şu en uçta var bir tane. Ona batıyoruz. Birinci ilmeğim. 1. Şurada kaldı o. Bir de yanlış yaptım. Şu uçtakine batıyoruz. Buradan ilmek çıkartın bir tane. Biraz burada zorlanabilirsiniz ama. Şimdi diğerinde direkt arkadan başladığınız için daha kolay oldu. Heh, çıkarttım. Bakın 1. Bu kanatlardan da 9 tane çıkartacağız. Zaten çizgi burada oluştu. Belli batacağımız yerler. 2. 3. 3 dedik. 4. 5. 6. 7. 8 ve şu en sondaki ilmeği de çıkartıp 9 yapıyorum. Arkadaşlar. Şimdi 5 tane şurada şeyim vardı benim, zincirim. Bakın şimdi böyle sayın. 1, 2, 3, 4, 5 şu. Buradan da 5 tane ilmeğin üstüne zincir çektiğim yere yapmıştık. Yine oraya 5 tane bakın sık iğne yapıyorum şu kısımlarına batarak. 4, 5. Bundan sonra zorluk çekmeyeceksiniz. Burası biraz uğraştırıyor. Şimdi 9 burada önde arkada. 9 önde 9 arkada. 5 önde 5 arkada. Sık iğne sayımız oldu. Toplamda sayımız 48 olacak. İşaret ipimizi buraya koyacağız.
Bundan sonra işaret başlangıç yerimiz burası olacak bizim. Yani işaret ipimizi koyalım. Bakın en son buraya batmışım. Direkt bacaktan başlayacağım. Bu şekilde işaret ipini farklı bir renkte koyabiliriz. Bu biraz, şimdi şöyle yapayım. Daha görüneyim. İşaret ipimi koydum. Bütün yapmış olduğum, çıkartmış olduğum sık iğneleri dönüyorum arkadaşlar. Bakın. Olduğu gibi 9 önde, 9 arkada, 5 önde, 5 arkada oldu zincirle birlikte. Tek tek örüyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi. Şimdi bir şey daha anlatacağım. Şurayı bir yapalım. Bakın dönüşlerde de gene çıkarttığım sık iğneleri, ön kanat arka kanat yok artık. Direkt batıyorum. Yani direkt bakın, direkt böyle sık iğnelere batarak etrafından örmeye başlıyorum. Bakın bu önü de belli zaten şuralara. Normal dönerek 48 tane sık iğne yapıyorum. Tabii ki renk geçişi yapacağız şimdi. Orayı da göstereceğim. Yine bacakla aynı. Arkadaşlar böyle gösterdiğim gibi etrafını dönün. Burayı da aynı dönün. İşaret ipinin olduğu yere kadar gelelim. 48 tane sık iğne sayınız olsun. Şimdi demek istediğim şu, demin dedim ya bir şey anlatacağım diye. Diyelim sayınız 48 çıkmadı. Olur ya, hani gözden bir şey kaçtı. Benim yaptığım işlemi yaptınız ama bir yerde bir sıkıntı var. 47 çıktı diyelim. Hemen aralarda bir arttırma yapabilirsiniz. Sayınızı 48'e çıkarabilirsiniz. Mesela bu sıradan sonra yapabilirsiniz. Atıyorum ya da 49 çıktı. Bir tane eksiltmeyle 48 yapabilirsiniz. Sökmeyin. O 1-2 sayı arada belli olmuyor. Ama onu mesela göbek kısmına getirin, arka ortaya getirin. O şekilde 48 sayınızı muhakkak oluşturun. Yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Özellikle bu yaptığım sayılarla 48 olması gerekiyor. Ama oldu ki hata oldu. Dediğim işlemi uygulayın. Diyorum 46 sayısı, 48 yanlış söyledim. 46 sayısı olması gerekiyor. 9, 9, 18. 9, 9 buradan 18, 36. 5 önden 5 arkadan 10 ekle 46. Yanlış hesapladım. 48 adet, 46 adet sık iğne sayınız olmalı. 46'yı muhakkak yapın. Arkadaşlar şimdi renk değiştiriyoruz. Şöyle söyleyeyim, bizim ilk bu ilmek çıkarttığımız 9 sık iğne araya 5 zincir çektiğimiz yer birinci sıramızda gövdede. Daha sonra 46 tane çıkarttık, ikinci sıramız oldu. Şimdi üçüncü sırayı yapacağız ya. Üçüncü sıramızda gövdeyi 3 diye hesaplayın. Burası üçüncü sıramız. Bakın şimdi geldim. İşaret ipimin olduğu yere kadar son ilmeğimi kapamadım. Artık işaret ipiyle işim yok. Zaten renk geçişlerinde yerim belli olacak. Demin de kusura bakmayın 48 tane nereden kaldı? Benim aklımda hep böyle çalışmalar olduğu için 46 tane olacak. Hemen bakın rengi geçirdim. Burada önemli olan şu mavi ile kahve rengi ipi biraz çekiştirmek, şöyle sıkmak. Bir kısım içeride bir yürüteceğim onları. Hemen yandaki sık iğneye battım arkadaşlar bakın. Ve kaydırma yaptım. Bir tane zincir çektim. Aynı boşluğa yine sık iğne yaptım. Bacaklarla yaptığımız işlem şu şekilde. Ve burası çift gibi gözüküyor ama çift değil. Kaydırma yaptığım yer var, bakın orayı batmıyorduk zaten. Şimdi buradan sonra artık tek tek sık iğnelerimi 46 adet mavi ipimizi şöyle bırakabiliriz. İsterseniz şu kahveyi bir kısım yürütün. Şöyle. Şu küçük kadar ipler olursa onları da şöyle çekiştirip arada bir yürütün. Şimdi ne yapıyorum? Yine 46 tane sık iğnemi yapıyorum. Dönerek yine şu başa gelelim. Bu başa gelelim. Ben kaç sıra yapacağınızı bu şekilde söyleyeceğim. 2 sıra kahve öreceğiz. 2 sıra mavi. Yani ne renkse sizin 2 sıra 2 sıra yine örüp gideceğiz. Burası oturtma yeri olduğu için çok sıkıntı değil. Burada oturacak. Hani renklerimiz şurada fazlalaştı ama olsun. Burada o güzel duruyor. Şimdi kahverengiyle şu başa kadar bir gelelim 46 sık iğnemize. Sona geldim. Burada dikkat etmeniz gereken nokta 46 tane sık iğneyi sayarak giderseniz karışmaz. 46.'yı yaptım.
Şimdi renk geçişi daha yapmıyorum. Bir sıra daha kahve öreceğim ya. Bakın şurası kaydırma yeriniz, şurası. Orayı batmıyorsunuz. Batacağınız yer şurası. Şu tepe. Hemen kaydırma yapıp bir zincir çekip yine aynı boşluğa batıyorum bu sırada da. Kaydırma yaptım. Bir zincir aynı boşluğa bir daha batıyorum ve birini sık iğne olarak sayıyorum. Şimdi burada 48 nereden? Şimdi burada 48'e çevireceğiz sayımızı artık. Burada şimdi iki bu yandan, pardon, bir buradan iki arttırma yapacağız. Sayımız 48'e çıkacak. Şimdi bakın yana geldiğinizde şöyle sık iğnelerle devam ediyorum. Devam ediyorum. Bakın tam yana geldim. Bu yanda bir arttırma yapıyorum. Sadece bir yerde bir çift battım bakın. Devam ediyorum. Daha sonra başa kadar geliyorum. Şurada da bir çift yapıyorum. Yani iki yanda birer çift yapıp sayınızı 48'e çıkarın arkadaşlar. Benim kafamda öyle kaldı. Ben size hep 48 dedim o yüzden. Burada sayınız 48'e çıkacak. Bir burada çift, bir tane de burada çift yapıp 48 tane sık iğneyi öreyim. Şimdi renk geçişine göstereyim ben size. Kahverengiye geçiş de bu şekildeydi. Bunda farklı bir yöntem var. Biliyorsunuz bacaktan. Onu da daha bir göstereyim. Evet bakın şimdi kahverenginin gene geldiğim 46. sık iğnemi yaptım. 2 tane ilmeğimi kapamıyordum renk geçişlerinde. Ama mesela 2 sıra mavi ördüğümde sistem hep aynı. Yine göstereceğim. Kapatmıyorum ve maviyi direkt hiç ipimi kopartmadım arkadaşlar. 2 yumağı bir arada götürüyorum. Şu kahverengiyi şöyle çekin. Yani bir önceki sırayı. Şurası kaydırmamızdı zaten bakın. Şurası kaydırmamız. Oraya batmıyorduk. Belli bakın en tepedeki sık iğneyi ilkine battım. Kaydırma yaptım. Bir tane zincir. Aynı boşluğa bir daha bir sık iğne. Eğer ki bu kaydırmayı karıştırırsanız sayarak gidin. 46 sık iğne olduğunda zaten direkt geçiş yapacağınız belli olur. Şimdi yine 48'di pardon. 2 arttırma yaptık yandan. 48 tane sık iğnemizi örelim. Bir tane daha renk geçişi göstereyim. Şimdi 2 sıra mavi öreceğiz. Mavinin geçişini bir daha göstereyim. Bir renk geçişi daha yapalım. Sonra sayılarını vereceğim. 48. sık iğneme battım. Renk geçişi yapmadığım için burayı kapatıyorum. Geçiş yapacağınız zaman kapatmayıp rengi geçiriyorduk. Olay o. Ama bu geçiş hep aynı. Ne yapıyorduk? Hemen direkt başa batıp kaydırma yapıyorduk. Bir tane zincir. Aynı boşluğa tekrar bir sık iğne. Her sıramız bu şekilde arkadaşlar. Sadece renk geçişlerinde son sık iğneyi kapamayıp rengi geçirip aynı işlemi uyguluyoruz. 2 sıra mavi, 2 sıra kahverengi yaptım ben. Sizden de renk yaptıysanız ona göre. Sayarken gövdeyi bakın şu boşluğumuz bacak bitimi. 1, 2, 3, 4, 5. sıram burası. Oradan sayın. Bakın zaten belli. Burası bitmiş bacağımın bitmiş yeri. Buradan 1, 2, 3, 4, 5. sıram. Bu şekilde 11. sıraya kadar arkadaşlar artık aynı işlemi uygulayacağız. 48 tane sık iğneyi yapacağız. 11. sıramda dahil örelim. 2 kahve, 2 mavi, 2 kahve, 2 mavi şeklinde 12. sıramızda birlikte yapacağımız işleme geçelim. Gördük arkadaşlar. Kahverenginin 1. sırasına denk geldi. Yani benim yaptığım renkte. Yine ne yapıyorduk? Kaydırma yapıp bir zincir, aynı boşluğa bir tane daha sık iğne. Geçişimizi yaptık. Bu 1. sık iğne. 6 tane yapıyoruz. 2 3 4 5 6 sık iğne yapıyoruz. Bir tane eksiltiyoruz. Yine 6 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 sık iğne, bir eksiltme. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. 6 sık iğne, bir eksilt. 6 sık iğne, bir eksilt. Buraya kadar devam edeceğiz. Kapanışı yine birlikte yapalım. Bu 6 sık iğne, bir eksitle sıra sonuna kadar devam edelim. Evet bakın sıra sonuna geldim. Yine 6 sık iğne. En son eksiltmemi de yapıyorum.
Burada ne yaptım? Bakın şöyle bir daha göstereyim. En son eksiltmemi yaptım. İpi geçirdim. Bu 2 tane sık iğne kaldığında mavi ipime geçiş yapıyorum. Yine bakın şu kaydırmayı atlıyorduk. Hemen baştaki sık iğneye battım. Kahverengi ipi çektim. Bir tane zincir. Aynı boşluğa yine aynı sistem. Bir sık iğne. Şimdi bu 42 tane sık iğnemiz kaldı bizim. Burada. 42 tane sık iğneyi yapıyoruz. Düz bir şekilde bu sırada eksiltme arttırma yok. 42 adet sık iğneyi yapıyoruz 13. sıramızda. Başa kadar gelelim, yine göstereceğim. Sonuna doğru geldik. 40, 41, 42 düz bir şekilde ördük 13. sıramızı. Şimdi 14. sıramıza geçiyoruz. Bir sıra olduğu için mavi bir sıra daha öreceğiz. Yine geçiş yapıyoruz. Kaydırma, bir zincir, aynı boşluğa bir tane daha. Bunu bir sık iğne sayıyorduk. 5 tane sık iğne bununla birlikte 2, 3, 4, 5 sık iğne, bir eksit. Bu sıramızda da 5 sık iğne, bir eksit, 5 sık iğne, bir eksit sıra sonuna kadar. 36 adette sık iğne sayımız kalacak. 14. sıramız. 5 sık iğne, bir eksit, 5 sık iğne, bir eksit sıra sonuna kadar bu seriyle gidiyoruz. 36 adette sık iğne sayımız kalacak. Evet, en son sıramızda da 36 yapacaktık. Bir eksiltme ile bitirdik. 14. sıramızı. Şimdi renk geçişi yapacağız. Ya o yüzden eksiltmeyi yaparken şimdi bir tane eksiltme yaparken 2 tane alıyorduk. Hepsini bir arada topluyorduk ya. Bu 2 ilmeği aldım. Bundan geçirmeden bıraktım. Ve ipimi geçiriyorum. Renk geçişi yapacağım. Maviyi çekiyorum. Hemen ilk baştaki yerimle kaydırma. Bir zincir. Aynı boşluğa sık iğne. Bunu bir sayıyorduk. 36 tane sık iğneyi düz bir şekilde bu sırada örüyoruz. Hiçbir eksiltme arttırma yok. 36 adet sık iğnemizi örelim. Yine sıra sonunda birlikte geçiş yapalım. 6. sıramıza geçiyoruz. Yine bakın son sık iğnemi yaptım. Kaydırdım başla. Bir zincir. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne. 16. sırama çıktım. Şimdi 16. sıramda 4 sık iğne, bir eksit yapacağım. Bir tane yaptım zaten. 2, 3, 4 sık iğne arkadaşlar, bir eksiltme. Bu serimiz de bu şekilde. 4 sık iğne, bir eksit, 4 sık iğne, bir eksit sıra sonuna kadar 30 adet sık iğne sayımız kalacak. Yine sıra sonuna kadar gelelim 4 sık iğne, bir eksit serisiyle. Evet, 4 sık iğne, en son bir eksiltme yapıyoruz. Renk geçişine nasıl yapıyorduk eksiltmelerde? İkisini çekip 2 ilmeği bırakıyordum. Hemen rengimi alıyorum. Geçiriyorum. Başlangıçta kaydırma. Kahverengi ipimi sıkılaştırıyorum. Bir zincir. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. 30 tane sık iğnemiz kalmıştı. 17. sırada da eksiltme arttırma yok. 30 adet sık iğneyi düz bir şekilde örelim arkadaşlar. 30 tane sık iğne yapacağız. 18. sıramıza geçmeden içerisini bir dolduruyoruz arkadaşlar. İçerisini iyice dolduralım. Tepeleme. Yavaş yavaş dolduruyoruz içerisine. Evet, 30 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi renk geçişimiz yok. Hemen son sık iğnemize de batalım. Kaydırmamızı yapalım. Bir sık iğne, aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorduk. Burası birinci sık iğnemiz. 3 sık iğne, bir eksit yapacağız şimdi. Bu birinciydi. 1, 2, 3 sık iğne, bir eksit. Başlarını gösteriyorum çok uzamasın video diye. Yine 3 sık iğne, bir eksit. Yine 3 sık iğne, bir eksit. Bu seriyle sıra sonuna kadar gidip 24 adet sık iğne sayımız kalacak. 18. sıramızda 3 sık iğne, bir eksitle bitirelim. Ne yapmıştık? 3 sık iğne, bir eksit. En sonda eksiltmemiz kaldı. Hemen 2 taneyi alıyorduk. Sadece ikinin içerisinden geçirip 2 ilmeğimi bırakıyordum. Kahverengi ilmeğimi yine geçirdim ipimi.
Maviyi çektim. Şöyle sıkılaştırdım. Başlangıç noktasına kaydırmamı yaptım. Bir tane zincir. Dibine bir sık iğne. Burada da yine tahmin edeceğiniz üzere 24 tane sık iğne yapıyorum. Eksiltme, arttırma yok. 24 tane sık iğnemizi yapalım. Zaten sona doğru geliyoruz. İçerisini de hep doldurun arkadaşlar ördükçe. Bakın arkada böyle belirgin bir şey yok. Görüyor musunuz? Renk geçişleri gayet güzel oldu. Eksiltmelerde de böyle bir sıkıntı olmuyor. Bu yöntemle yaptığınızda. 19. sıramızı 24 adet sık iğne yapıyoruz. 20. sıramızı birlikte geçelim sonra. Evet, 24 tane sık iğnemizi yaptık. Hemen yine birleştirdik. Bir zincir, aynı boşluğa bir tane daha. Yine kahverengi 2 sıra öreceğiz. 20. sıramızda 2 sık iğne bir eksilt. Bu bir de 2 sık iğne bir eksilt. Son eksiltmem. Yine 2 sık iğne. Bu şekilde bu seriyle sıra sonuna kadar gidiyoruz. Bir eksiltme. Sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar. İçerisini doldurmayı unutmayalım. 21 ve 22. sıramızı düz bir şekilde öreceğiz. Kafanız karışmasın isterseniz göstereyim yine. 20. sıramız 2 sık iğne bir eksiltti. Burayı bir yapın. Sonra 21. sıramıza geçelim. 21. sıramıza geçtik. Ben renk geçişini yaptım artık. Hani tek tek anlattığım için bu sırayı göstermedim. 18 tane sık iğne yapıyorum. 2 sıra. 2 sıra mavi ile 18 sıra yapalım. İçerisini de dolduralım. Ve artık başımızla gövdemizi dikelim arkadaşlar. 2 sıra düz bir şekilde örüyorum. Evet, 2 sıra mavi örelim ve bitirelim gövdemizi. Evet, bakın bitirdim. En son 2 sırada ördüm. İçerisini tepeleme doldurdum. Şimdi baş ile birlikte monteye geçelim. Gövdemiz bitti. Başımızı birinci bölümde bitirmiştik. Şimdi monte edip kolları sonra yapalım. En son bitiş yerimize ipimizin bitiş yerini şöyle elyaflarımızı biraz boş şöyle içeri doğru ittiriyorum. Sıradaki sık iğneyi tığımı pardon içeriden dışarı doğru alıp ipimi çekip gezleyeceğim, düğümleyeceğim. Düğümlerken şöyle dibinden düğümlemeye özen gösterin ki ilmeğimiz gevşemesin. Evet. Vücudumuzun önü burası. Kafamızı da bu şekilde sabitleyerek buraya dikeceğiz. Zaten bir fırfırımız var, minik boyun bağımız var. O da kapatacak. Şöyle ortadan önce bir ipimi geçirdim. Biliyorsunuz burada bir sık iğne bir eksikte kadar yapmıştık. Burada 2 sık iğne bir eksikti sanırım, değil mi? 18 tane kalmıştı. Şimdi şöyle oturtturun, bakın tam bu yuvarlak kısmına, boynun yuvarlak kısmını oturtturuyorum. Ama öncelikle şöyle minik bir silikon parçasını yerleştiriyorum. Başımızın düşmemesi için. Birkaç tane böyle bu kulak çubukları var. Aslında hani küçük parçalarda elinizde yoksa onlardan bile böyle koyabilirsiniz. Ama bu şekilde bir kısmı gövdede kalacak. Şimdi gövdeyi de şöyle geçiriyorum. Şimdi masada dikmek zor. O yüzden ben size bir kısmını anlatacağım. Nasıl dikiş yaptığımı. Oturtturduktan sonra benim için önemli olan boyun ucundaki sık iğneler başın neresiyle çakışıyorsa arkadaşlar. Bakın hemen şuradan baştan öncelikle aldım. Sık iğne şöyle bir sabitledim. Ve her yaptığınızda sıkın. Dediğim gibi masada zor oluyor. Yapabildiğim kadar göstereceğim. Bakın bunu yaptıktan sonra şöyle biraz yaklaştıralım. Biraz karanlığa kaldım. Başını dikmek için bitireyim istedim bugün. İnşallah şöyle gözüküyordur. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın şu boyundaki sık iğneleri en son battığım yere batıp bir yanından çıktım. Ve ne yapıyorduk? Çekiyorduk. Her dikimde çekiyorduk.
Daha sonra yine boynun sıradaki sık iğneyi yanındakinden çıkarttım. Yine çektirerek dikiyorum. Yani bir boyundan, bakın ipimin olduğu yerden girip bir yanından çıkıyorum. Çekiyorum. Şöyle sıkılaştırıyorum. Başın denk gelen yeri neresiyse bakın tam burayla çakışmış. Oranın da yine ipteki sırasına, yani ipin olduğu delikten batarak yine gövdenin olduğu tarafa geçiyorum. Başka bildiğiniz bir dikme yöntemi var ise onu da kullanabilirsiniz. Şöyle çektiğiniz zaman aslında dikişleriniz çok önemli, tabii ki güzel dikelim ama hani küçük ayrıntılar olursa göze batan, bakın bu şekilde bir boyunlu olacak. Kapatacağız. Dönerek etrafını bu şekilde başımızı dikelim. Evet, el yapımına geçiyoruz. Başımızı diktik. El için yine ten rengine sihirli halkaya 6 tane sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. Kapattım sıramı. İlk sık iğneme kaydırmayla birinci sıramı oluşturdum. Şimdi şöyle bir notuma tekrar bakayım. Hata olmasın. Hemen bir işaret ipi temin edelim. Sihirli halkamıza şimdi 6 sık iğne yaptık. İkinci sırada bütün hepsine çift batıyoruz. Çift batıyoruz. 12 sayısını elde edeceğiz. On 12 tane sık iğnemiz olacak. İşaret ipimizi çıkarıyoruz. Bir sık iğne, 3. sırada bir çift. Pardon. 3. sıramızda hepsini, bütün sık iğnelerin hepsini tek batıyorum. Çok özür dilerim. 12 tane sık iğnem olacak. 3. sıramızda eksiltme artırma yok. Ben biraz böyle yoğun çalışmalarda kafa karışıyor sayılarda. Hepsinde farklı olduğu için lütfen kusura bakmayın. 3. sıramda hiçbir işlem yapmadım. 12 tane sık iğneyi düz bir şekilde ördüm. Bundan sonra burası 3. sıramızdı. 6. sıramızda dahil 12 tane sık iğne sayımız olacak. 1, 2, 3 tane ördük. 3 sıra daha öreceğiz. Daha sonraki işleme geçelim birlikte. Renk geçiş yapacağız. Önce 6 tane sık iğne yaptım sihirli halkaya. İkinci sıramda hepsine çift battım. 3, 4, 5 ve 6. sıramda da 12 tane sık iğneyi düz bir şekilde öreceğim. Daha sonraki işlemleri göstereceğim. 12 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi renk geçişi yapacağız ya, 11'de kestim son sırayı. Yani bıraktım. Şimdi şöyle biraz içerisini dolduralım. El kısmını ki zorlanmayalım daha sonra. Şöyle bir kısım doldurun şimdilik. Daha da dolduracağız daha sonra. Böyle zorlanırsanız biraz daha ördükten sonra da doldurabilirsiniz. Şimdi 6. sıramdayım. 12 tane sık iğne yapıyordum. 12.'yi kapamıyorum. Renk geçişini nasıl yapıyorduk? Kapatmıyorduk. Ve mavi ipimi aldım. Siz de ne renk istiyorsanız o ipinizi temin edin. İçerisinden geçirdim. Krem tondaki ipimi şöyle ten rengini çektim. Hiçbir eksiltme arttırma yok arkadaşlar artık. Hep 12 tane sık iğne yapacağız. Mavi ile 12 sık iğne yapıyorum. Pardon. Burada ne yapıyorduk? Burada şöyle yapıyorduk. İpi geçirdikten sonra yandaki sık iğneyi kaydırma yapıyorduk. Bir tane zincir çekiyorduk. Aynı yerin dibine bir sık iğne daha. Bu birinci. 2 3. Bu şekilde 12 tane sık iğne yapıyorum. Hemen bakın şu boyundan çok az aşağı şöyle orantılayarak dikeceğiz. En uçlarından
Şöyle bir önce tutturalım. Bir en ucundan bir gövdeden bir ucundan, bakın bir buradan, bir gövdeden buraya dikeceğiz. Diğerini de aynı şekilde buraya dikeceğiz ve kollarımız hazır olacak. Sadece şu uç kısmı gövdeyle birleştiriyorum. Kollarımızı da diktik bu şekilde. Ana kalıbı hazır. Tulumu ve boyun bağını 3. bölümde göstereceğim. 3. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.